Merhaba. Nasılsınız? Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün birlikte makyaj yapacağız sonunda. Bir sürü makyaj videosu çekmek istiyorum aslında ama nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. O yüzden bu YouTube için çektiğim ilk makyaj denemesi olacak. Bu arada biraz hasta gibiyim, o yüzden sesim çok iyi gelmeyebilir, kusura bakmayın. Evet, o zaman hazırsanız başlayalım. Biraz yakına gelmem gerekecek. Bugün Kote makyajı yapacağız. Çünkü benim için yapması en kolay ve en rahat olan o. En sevdiğim o olduğu için onunla başlayacağız. Daha sonra diğer türlerden de yaparız zaten. Umarım düzgün çekebilirim. Bir de cildim son zamanlarda bayağı kötüleşti. Yeni yeni toparlamaya başlıyor ama kamerada çok belli olmuyor sanırım. İlk videoda da dediğim gibi yüzüme gölge düşüyor ışıktan. Ama halledeceğim. Alnımı göstermeyi hiç sevmiyorum normalde bu arada, o yüzden çok garip geliyor şu an kendime bu şekilde bakmak. Makyaj yaparken çok odaklandığım için asla konuşamam. O yüzden umarım halledebilirim. Yüzümü videodan önce yıkayıp nemlendirmiştim. O yüzden hemen başlıyorum. Bu arada makyaj öncesinde makyaj bazı kullanırsanız daha iyi bir görünüm elde edebilirsiniz. Ama ben şu anda bazımı bulamadığım için direkt uygulamadan geçeceğim. Önce kaşlarımı sabitliyorum. Kameradan asla göremediğim için ekstra panlı ayna. Kaşı sabitlemek korkutucu veya garip gelebilir. Ama gerçekten makyajda çok etki ediyor. Özellikle hani fotoğraflarda belli olmayabilir ama gerçek hayatta gördüğünüzde bayağı bir fark var. Ve korkan bir sürü kişi görüyorum ama asla korkmanıza gerek yok. Çünkü şöyle yaptığınızda bile çıkan bir şey ki hani öyle çıkmadı diyelim, daha sağlam bir şey. Makyaj temizleme suyuyla veya normal suyla bile çok kolay şekilde çıkıyor. Ben genelde 3-4 kat falan sürüyorum. Ama sizin kaş yapınıza ve kaşınızın kalınlığına göre de değişir tabii ki. Bir kat yapıp o katın kurumasını bekleyin. Bu şekilde tamamen düz bir görünüm elde ettiğinizi düşünüyorsanız sonraki adıma geçebilirsiniz. Bakın, extension taktım. Bayağıdır istiyordum aslında ama anca alma fırsatım oldu ve saçımın rengi tam akması aslında şu lacivertle aynı renkti. Ama aktığı için birazcık renk farklılıkları var. Yine de bence tatlı duruyor. Şarkı açtım. Bu arada kaşlarım da kurudu. O zaman base'imizi yapmaya başlayabiliriz. Reklam yok. Beyaz fondöten. Daha günlük bir görünüm isterseniz açık renkte bir concealer veya fondötenle karıştırarak da yüzünüze uygulayabilirsiniz. Benim concealer'ımı yine sanırım kedim bir yere uçurduğu için bulamadım. O yüzden direkt beyaz yapacağım. Bu fondöteni kullanmaya henüz tam alışamadım. Normalde aşırı kanserojen böyle saçma sapan yerlerden alınmış beyaz şeyleri kullanıyordum. Ama bence yapabilirim yani. Böyle bir yarım sıkıyorum şimdilik. Çünkü bayağı pigmentli. Üstüne tekrar geçeriz olmazsa. Sünger kullanırsanız daha iyi bir görünüm elde edebilirsiniz. Ben genelde parmağımla yapıyorum ama. Süngerimi de kedim kaçırmıştı en son. Neden böyle yaptım, neyse. Gözümün altına. Bu şekilde yedirerek yaparsanız öncelikle hem daha güzel bir görünüm elde edersiniz hem de eliniz alışmış olur. Şimdi de kapatıyorum. Sol taraf sağdan daha iyi kapanmıştı. O yüzden burası biraz çirkin görünüyor, şu anda hissedebiliyorum. Her yerine yaydım gördüğünüz gibi. Şimdi pudralıyoruz bu 40 yıllık pudrayla. Bu arada başka böyle olan var mı bilmiyorum ama göz şeklimden dolayı büyük ihtimalle şu gözümün altına doluyorlar ve oradaki makyaj siliniyor genelde. Ve buna hala bir çözüm bulamadım. Gözümün üstünde de oluyor. Göz makyajını falan yaptıktan sonra bir şekilde gidiyor ama gözümün altındaki yani çok kısa bir sürede gidiyor. Çok sinir bozucu bence. Pijamamı fondöten yapmışım bu arada. Şu an gazetenin bir Seynan şarkısı çalıyor ve çok küçük ve ağlayacağım. Özlüyorum arkadaş. Ne yapayım? O sırada benim yaşımın 2 katından fazla olan gazete üyeleri. Umurumda değil. Yurt dışında baking denilen bir şey görmüşsünüzdür. Bakeliyorlar kaşları falan. Bizim şu anda bekleme şansımız olmadığı için pudrayı basıyoruz. Evet, yüzümüzün her yerine pudraladığımızı düşünüyorsak kaşlarımızı bir kat daha geçeceğiz şimdi. Bu işlemi birkaç kere tekrar ediyoruz. Şu an çok iyi kapanmadığını biliyorum ama kahküllerimi indirince çok belli olmayacak zaten ve dediğim gibi bu fondötene hala çok alışamadığım için çok iyi kapatamıyorum hala.
Gölge düştüğü için de fazladan koyu görünüyor. Her neyse. Geldik en önemli kısma. Göz makyajı. Şarkıyı durdurdum. Özür dilerim Gazet. Çünkü odaklanamadım söyleyeceğim şeye. Göz makyajı herkesin göz ve yüz tipine göre değişiklik gösterebilir. Bu genel olarak makyajda da aynı şekilde. Kendi yüzünüze ve sizin içinize sinen en iyisi hangisi, bunu bulmak birazcık zaman alabiliyor. Tabii bunu da yapa deneye öğreneceksiniz. Şu anda ben kendi göz tipime göre olanı göstereceğim. Ama çizerek size anlatmaya çalışırım neden bahsettiğimi. Tabii ki sırf dış görünüşünüzden dolayı tek bir makyaj tipine bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Sadece yapılma tekniklerinden ve görünüşlerinden dolayı değişiklik gösterebiliyor bu tarz şeyler. O yüzden söylemek istedim. Göstereceğim makyajın da bir türlü farklı çeşidini yapabilirsiniz. Şu anda olabilecek en basit şeklini göstereceğim. Ekleyip neler çıkartabileceğinizi de söyleyeceğim. Eyeliner. Öncelikle göz pınarımın şu iç kısmını keskinleştireceğim. Ama sonuna kadar değil. İsterseniz tüm göz çevrenizi çevirebilirsiniz. Sadece şurasını yapınca daha çok seviyorum. O yüzden bu şekilde göstereceğim. Göz şeklimi takip edeceğim. Bu önemli. Bunu istediğiniz kadar uzatıp büyütebilirsiniz. Videoyu başlatmayı unutmuşum. Ben biraz ilerlettim gözümü. Gösteriyorum hemen. Göz kalemiyle öncelikle etrafından geçtim. Ondan sonra eyelinerle şu alt kısmı yaptım. Daha sonra şu alt kısmı göz kapağımın geldiği yönde bitirdim. Başladığı kısımla bittiği kısma kadar göz kapağımın etrafından geçiyorum. Daha sonra bunu büyüteceğiz. Şimdi göz kapağımın içini kit eyelinerle dolduracağım. Doldurdum. Sonra kendim gibi görmeye başladım. Şimdi ben ne yapıyorsam onu yapın. Onu yapıyorsunuz ya da istediğiniz renkte bir far alıp aynı şekilde dağıtıyorsunuz, tamam mı? Veya kit eyeliner veya farla dağıtmak, fırçayla. Bunu da istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Bunu birleştiriyoruz ve tekrar dolduruyoruz. Bu şekilde oldu. Şimdi aynısını öbür tarafa da yapıp geliyorum. Bu şekilde oldu. Kaşlar, dudak ve saç kaldı. Kaş yapmaktan nefret ediyorum. Çünkü eşit yapmak çok zor ve tam istediğim şekilde olmuyor. Genelde ya çok yukarı ya çok aşağı oluyor ya da çok kalın oluyor. Deneyelim. Kaşımın şu bittiği kısımdan çekeceğim. Bu şekilde oldu. Bence şu an güzel duruyor. Ve bunun aynısını karşı tarafa yapmak için yüzünüzü ortadan ikiye bölüyormuş gibi düşünün. Bunun tam simetriğinde nereden başlayacak o noktayı buluyoruz. İşaretledim. Sonra birazcık daha ortalarda birkaç noktayı işaretliyoruz. Sonra en sonunu işaretleyip onu birleştiriyoruz. Diğer tarafı da yapıp geldim. Bence çok kötü olmadı. Sadece bu taraf ilk başta çok iyi kapanmadığı için birazcık çizmesi daha zor oldu. Belli oluyor olabilir. Ama olsun, dediğim gibi çok belli olmayacak saçımdan zaten. Reklam başladı. Şimdi dudak yapmayı çok seviyorum. Ben kendi sevdiğim gibi göstereceğim. Önce uçlu bir fırçayı alıyoruz. Ve siyah ruj. Siyah rujunuz yoksa tavsiye etmiyorum asla ama siyah göz kalemi veya eyeliner de kullanabilirsiniz. Süreli olacak şekilde, tabii ki uzun süreli kullanmayın yine. Tecrübelerden yola çıkarak söylüyorum. Dudağımın şeklini görüyorsunuz. Şuradan buraya indireceğim. Şöyle tutmuyorum. Şu şekilde kalp şeklinde olmasını istiyorum. Daha keskin M şeklinde de yapabilirsiniz. Böyle yuvarlak da yapabilirsiniz. Ben birazcık taşıyacak şekilde yapıyorum. Şu uçları da uzatıyorum. Göstereceğim. Evet, şu anlık böyle. Belki biraz daha büyütebilirim, bilmiyorum. Alt dudağı ya üsttekiyle aynı boyutta büyüterek yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi küçültebilirsiniz. Ben genelde dudağımı biraz daha küçültüyorum ve tam şu bitiş kısmından değil, biraz daha içeriden alarak yapıyorum. Bu şekilde görünüyor. Garip durduğuna bakmayın. Bunu düzelteceğiz zaten rujla. Normal böyle bir ruju var. Ama bu rujların genel bir sorunu kapaklarının sürekli açılması. Kapanmıyor yani. Şimdi içini birazcık siyah değdirerek yapacağım. Blendleyeceğim. Şu anda makyajımız bu şekilde görünüyor. Makyajımızı hazırladıktan sonra sprey sıkmamız gerekiyor ama tamamladıktan sonra sıkıyoruz. Saça geldik sonunda. Saç. Aynaya bakarak yapacağım, o yüzden umarım saçım belli olur yani. Dümdüz tarıyoruz. Sonra ilk önce kahküllerimi yapıyorum. Ama birazcık sıkıyorum. Daha sonra şöyle spike yapıyorum. Saçım normalde çok dalgalı olduğu için ben buraları da düzleştiriyorum ama extensionları takmadan önce biraz düzleştirmiştim. O yüzden şu an çok dalgalanmıyor. Normalde düzleştirdikten sonra buralara da sprey sıkıyorum. Gözümü kapatıp bir daha sprey sıkıyorum. Normalde ben saçımı şöyle
teaseleyerek kabartıyorum ama bunu başka zaman gösterebilirim çünkü şu an katlarım biraz kısa ve birazcık farklı bir şey yapmak istiyorum. Spike yapacağız. Şöyle yapmak istiyordum. Bunu buradan biraz atıp iki taraftan spike ama şu an dediğim gibi katlarım çok kısa olduğu için sadece şöyle spike yapacağız sanırım. Random parçalar alıyoruz ve ilk biraz düzleştiriyoruz. Sonra şöyle yukarı doğru kıvırıyoruz. Bu şekilde. 3 ton falan sprey gidiyor. Ama güzel görünmek için güzel görünmek için yani iki adamı bu kadar kolay olunmuyor. Birazcık fazla mı havada oldu? Benim bir şeyler oldu. İçinde var aslında ama spreyim sıkmıyor. Sıkmışım gibi düşünün. Sıkamıyorum şu anda. İtiraf. Saçımın arkasını yapamıyorum. Bence yapabilirim ama tercih yani. Bence ben arkasını görmüyorsam, siz de görmüyorsanız kimse görmüyor. Ve kimsenin umurunda değil saçımın arkası yani olmasa da olur. Bakalım arkayı yapmayı deniyorum ama emin değilim. Çıt çıtları görünecek kesin saçımda. Saçım aşağı iniyor zaten ya. Şu bir çalışırsa. Dibinde var bu arada ya. Çalkaladım mı? Yok. Sanırım yeter bu kadar. Ne düşünüyorsunuz? Arkaya bir döneceğim. Ama evet. Bugünkü lookumuz böyleydi. Umarım size birazcık yardımcı olabilmişim. Bu saçı pek yapmıyorum bu arada. Ama ay bir dakika. Burası arkaya gidiyor. Ben de bu saçı pek yapmıyorum bu arada ama katlarım kısayken yapayım dedim. Çünkü saçınızın katları ne kadar fazla olursa bu şekilde spike'lar güzel görünüyor bence. Biraz daha yakından göstereyim. Odam çok dağınık gösteremiyorum.